Yıl 2004. John Gruber, Daring Fireball adındaki blogunda yazılar yayınlıyor. Ama her yazısında aynı sorunla boğuşuyor. Bir blog yazısı yazabilmek için HTML dediğimiz dili bilmesi gerekiyor. H1 başlık, P paragraf, bağlantı eklemek için A href. Sadece bir yazı yayınlamak bu kadar teknik bilgi gerektiriyor. Gruber bu soruna çözüm bulmak için Aaron Swartz ile bir araya geliyor. Swartz henüz 17 yaşında ama internetin herkese açık olması gerektiğine inanan bir idealist. İleride internet özgürlüğü için mücadele edecek, RSS standardının geliştirilmesinde rol oynayacak biri. Ve ikisi oturup şunu soruyorlar. HTML etiketleri yerine birkaç basit işaretle yazabilsek nasıl olurdu? Yıldız kullanınca kalın harf olsun, kare işareti kullanınca başlık olsun. Bu kadar. İşte bu fikre Markdown adını veriyorlar. Markup'ın tam tersi olarak. Aradan 22 yıl geçti ve bugün bu birkaç sembolden oluşan yazılış şekli dünyanın en büyük yapay zeka sistemlerinin ortak dili haline geldi. Bu videoda size Markdown'un nasıl evrildiğini ve neden yapay zekanın tam merkezine yerleştiğini anlatacağım. Hadi başlayalım. Ama önce şunu sorayım. AI ile kod yazmaya hangi araçla başladınız? Cursor, Claude Code, Codex. İlk kullandığım zamanlarda bir proje üzerinde saatlerde çalışmıştım. AI harika kod yazdı. Her şey yolundaydı. Ertesi gün aynı projeyi açtım ve AI her şeyi unutmuştu. Mimari kararları, hangi kütüphaneyi seçtiğimi, hatta dün neden o kodu öyle yazdığımı. Sıfırdan baştan anlatmaya başlamıştım. Bu bir kullanıcı hatası değil. AI araçlarının hafızası bir oturumdan diğerine taşınmıyor. Her seferinde temiz bir sayfayla başlıyor. Ve bu sorunun çözümü aslında Markdown'un ta kendisinde gizli. 3 şeye bakacağız. Markdown nasıl bu kadar yayıldı? Yapay zeka neden Markdown'a bu kadar bağımlı? Ve geliştiriciler bugün bunu nasıl kullanıyor? Eğer bu tür teknik videoları seviyorsanız kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Markdown'u muhtemelen bir yerden tanıyorsunuzdur. GitHub'da bir proje açtığınızda o README dosyası, Notion'da not alırken, Discord'da mesaj yazarken farkında olmadan kullanmış olabilirsiniz. Mantığı çok basit. Düz metin yazıyorsunuz, birkaç özel karakter otomatik olarak biçimlendirmeye dönüşüyor. İki yıldız arasına yazdığınız kelime kalın çıkıyor, kare işaretiyle başlayan satır başlık oluyor, köşeli parantezle yuvarlak parantezi birleştirdiğinizde tıklanabilir bir bağlantı oluyor. Klavyenizde zaten olan karakterler. Başka hiçbir şey öğrenmenize gerek yok. Gruber ve Swartz'ın tasarım ilkesi netti. Markdown ile yazılmış bir metin hiç işlenmemiş haliyle bile normal insan yazısı gibi okunabilmeli. Makine baktığında HTML üretecek, insan baktığında düz metin görecek. Ama ikisi de aynı dosyaya bakacak. Peki bu kadar basit bir şey nasıl bu kadar yaygınlaştı? 2008'de GitHub açıldı ve yazılı olmayan bir kural oluştu. Her projenin bir readme.md dosyası olacaktı. Bu dosya projenin kapı girişiydi. Ne yapıyor, nasıl kurulur, nasıl kullanılır? Milyonlarca geliştirici zamanla aynı alışkanlığı edindi. Sonra changelog.md geldi, contributing.md geldi, license.md geldi. Bunları hiçbir kurum resmi standart ilan etmedi ama herkes yapıyordu. Bir proje açıyordunuz ve bu dosyalar yoksa sanki bir şeyler eksikmiş gibi hissediyordunuz. Reddit, Stack Overflow, Discord, geliştiricilerin aktif olduğu her platform Markdown desteği ekledi. 2020'ye gelindiğinde dünya üzerindeki çoğu geliştiricinin Markdown yazmayı bildiği varsayılabilirdi. Ve işte hikaye burada ilginçleşiyor. Bu platformların tamamı GitHub repoları, Stack Overflow cevapları, teknik dokümanlar zamanla büyük dil modellerinin eğitim verisi haline geldi. Ve bu verinin büyük kısmı Markdown formatındaydı. Yani LLM'ler Markdown'u sadece anlayan değil, Markdown'da düşünen modeller olarak yetişti. Hiçbir AI şirketi bilinçli olarak modelimiz Markdown öğrensin demedi. Markdown zaten her yerdeydi ve modeller onu doğal olarak içselleştirdi. Planlanmış şeyler bazen en kalıcı olanlar oluyor. Peki LLM'lerin Markdown'da düşünmesi neyi değiştirdi? Bir yapay zeka modeli webten bir sayfa okuduğunda aslında ham HTML'i tüketiyor. Navigasyon menüsü, footer, reklam scriptleri, CSS class'ları, tracking pixel'ları hepsi birden. Asıl içerik bunların arasında bir yerde gömülü. AI dünyasında metin işlemek token maliyeti demek. Token bir modelin metni işlediği en küçük bir birim. Kabaca bir kelime ya da birkaç harf. Ve HTML aynı bilgiyi iletmek için Markdown'dan çok daha fazla token harcıyor. Basit bir örnek.
Bir sayfada hakkımızda başlığı var. HTML'de bu H2 açılış etiketi, içerik kapanış etiketi. Markdown'da aynı şey, sadece 2 karakter. Hepsi bu. Şubat 2026'da Cloudflare bir test yayınladı. Tipik bir blog yazısı HTML formatında 16.180 token tüketiyordu. Aynı yazı Markdown'a çevrildiğinde 3.150 token. %80 azalma demek. Cloudflare bu rakamların üzerine Markdown for Agents adında bir sistem kurdu. Bir yapay zeka aracı herhangi bir siteye bağlandığında Cloudflare o sayfanın Markdown versiyonunu otomatik olarak oluşturuyor. HTML'i silmiyor. İki versiyon paralel olarak aynı anda aynı sunucudan akıyor. İnsan tarayıcıyla geldiğinde renkli sayfayı görüyor, AI geldiğinde temiz metni alıyor. Tabii tüm ekosistem sadece Markdown'dan ibaret değil. Araç tanımları JSON formatında yapılıyor, karmaşık promptlar XML ile organize ediliyor. Ama bilgi ve içerik katmanında AI'ın gerçekten okuduğu ve ürettiği şeyde Markdown dominant. Peki Markdown AI'ın okuma dili olduysa yazma ve yönetme diline nasıl dönüştü? 2023 ve 2024 muhtemelen vibe coding dönemi olarak anılacak. Geliştirici AI'ya diyordu ki kullanıcı profil sayfası ekle, AI ekliyordu. Fotoğraf yükleme özelliği ekle, AI ekliyordu. Hızlıydı, eğlenceliydi, küçük projeler için gayet güzel çalışıyordu. Ama projeler büyüdükçe sorun da büyüdü. Aynı prompt farklı günlerde farklı kod üretmeye başladı. Bir gün kimlik doğrulama için token tabanlı bir yöntem seçiyordu. Bir hafta sonra aynı projeye tamamen farklı bir yöntem yazıyordu. Çünkü önceki kararı hatırlamıyordu. AI'yı sohbet arkadaşı gibi kullanmak işe yaramıyordu. Her şeyi bilen ama hiçbir şeyi hatırlayamayan bir iş arkadaşına benziyor. Ona kalıcı talimatlar vermek gerekiyordu. Ve çözüm beklenmedik bir yerden geldi. Projenin kök dizinine konan bir Markdown dosyası. Cloud Code kullanıyorsanız bu dosyanın adı cloud.md. Cloud'a özel kurallarınızı, tercihlerinizi ve proje bağlamınızı tanımlıyorsunuz. Cursor kullanıyorsanız .cursor rules dosyası aynı işi görüyor. Daha genel bir konvansiyon istiyorsanız agents.md var. Hangi AI aracını kullanırsanız kullanın, herkesin okuyabileceği ortak bir format. Mantık hepsinde aynı. AI aracı projeyi ilk açtığında önce bu dosyayı okuyor ve kuralları öğreniyor. Bu proje Python kullanıyor, dış servislere istek atarken her zaman retry logic ekle, secret'ları hardcode etme gibi kurallar var. Geliştirici bunu bir kez yazıyor. AI her oturumda bu kuralları bilerek çalışıyor. Sonra bu yaklaşım bir adım daha ileri gitti. Eğer Markdown'u talimat olarak okuyabiliyorsa neden önce tüm projeyi Markdown'da tanımlayıp sonra koda dönüştürtmüyorsunuz? Buna Spec-Driven Development deniyor. Cloud Code gibi araçlarda şöyle çalışıyor. Önce ne istediğinizi düz Markdown'da yazıyorsunuz. Buna spec deniyor. Henüz tek satır kod yok. Araç bunu okuyup teknik bir plan üretiyor. Siz onaylıyorsunuz. Plan küçük görevleri bölünüyor ve AI hepsini sırayla çalıştırıyor. Geliştirici Python ya da Java yazmıyor. Markdown yazıyor ve AI onu koda dönüştürüyor. İlk denemede çok daha yüksek doğrulukla çalışıyor. Çünkü önünde onaylanmış bir plan var, rastgele bir prompt değil. Artık sadece proje kuralları değil, araçların kendisi de Markdown'la tanımlanıyor. Cloud'daki skill dosyaları, Cursor'daki kural dosyaları, agent'lara verilen sistem promptları hepsi .md dosyası. Andrei Karpathy, Tesla'nın eski yapay zeka direktörü, Haziran 2025'te buna bir isim verdi. Dedi ki artık prompt engineering demeyi bırakalım. Asıl mesele context engineering, bağlam mühendisliği. AI'ya doğru bilgiyi doğru formatta, doğru zamanda vermek. İşte bu tanımın tam ortasında Markdown duruyor. Çünkü context engineering somutlaştığı yer bir Markdown dosyası. Bunu somut bir örnekle göstereyim. Kasım 2025'te Avusturyalı bir yazılımcı olan Peter Steinberger, PSPDF Kit adında bir şirketi 13 yıl yönetmiş, satmış biri. Bir hafta sonra oturup bir AI agent yazmaya başladı. Agent'ın adı OpenClaw oldu. TypeScript ile yazılmıştı ama onu farklı yapan şey mimarisiydi. Tüm hafıza, tüm beceriler ve tüm bağlam düz Markdown dosyalarında duruyordu. Yeni bir yetenek eklemek mi istiyorsunuz? Bir .md dosyası yazıyorsunuz. Hepsi bu. Ne kod, ne derleme, ne konfigürasyon. Bu basitlik bir patlamaya yol açtı. Topluluk kendi Markdown skill dosyalarını yazmaya başladı. Bir skill marketi oluştu. ClowHub. Birkaç ay içinde binlerce skill yüklendi. E-posta yönetimi, takvim planlama, web araştırma, kod yazma gibi.
Ama asıl çarpıcı olan şu: OpenClaw, GitHub tarihinin en hızlı büyüyen açık kaynak projesi oldu. Ocak sonundaki yeniden lansmanından yaklaşık 60 gün sonra 250 bin yıldızı geçti. React, modern web'in temel taşı, aynı rakama 10 yılda ulaşabilmişti. Steinberger'a bu büyüme karşısında ne yapacağı sorulduğunda OpenAI'ya katılmayı tercih etti. OpenClaw bağımsız bir vakfa dönüştürüldü, açık kaynak kaldı. Ama projenin arkasındaki fikir, yani AI'ya Markdown'la talimat vermek, bir kişinin hafta sonu projesini çoktan aşmıştı. Tabii bu kadar hızlı büyümenin bedeli de oldu. CloudHub'daki skill'lerin bazılarının zararlı yazılım içerdiği ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacıları yüzlerce şüpheli skill tespit etti. Her yeni ekosistemin büyüme sancılarıdır bunlar. Ama gösteriyor ki Markdown tabanlı sistemler güçlü olduğu kadar dikkatli olmayı da gerektiriyor. Tüm bu parçaları bir araya koyduğumuzda ortaya şu çıkıyor: Web'in mimarisi değişiyor. Düşünün, aynı sunucu artık iki farklı kullanıcıya hizmet ediyor. Biri insan, diğeri makine. İnsan tarafında her şey tanıdık: HTML, CSS, JavaScript, renkler, düğmeler, animasyonlar. Makine tarafında ise bambaşka bir dünya var. Renk yok, layout yok, buton yok, sadece yapılandırılmış temiz metin. Ve bu katmanın bugünkü dili Markdown. Cloudflare bunu altyapı seviyesinde çalıştırıyor. MCP, yani AI araçlarının dış dünyayla iletişim kurmasını sağlayan protokol. Bu katmanı kullanıyor. Agent to Agent, agentların birbirine görev devretme protokolü de bu katmanı kullanıyor. Aynı URL'e iki farklı kullanıcı erişiyor ve iki farklı format alıyor. Aynı kaynak, iki farklı alıcı. 2004'te Gruber ve Schwartz kendilerine çok küçük bir soru sordular: blog yazarları HTML bilmeden nasıl metin formatlayabilir? Hepsi buydu. Kapsam bir metin editörüydü. Büyük bir iddiaları yoktu. Ama 20 yıl sonra o format önce büyük dil modellerinin eğitim verisi oldu. Sonra AI'ın talimat diline dönüştü. Sonra araçlar arası iletişimin içerik dili haline geldi. Ve şimdi web altyapısında ikinci bir katman olarak kuruluyor. Gruber ve Schwartz hiçbirini planlamamıştı. Bazen en büyük değişimler büyük planlardan doğmuyor. Birinin küçük bir sıkıntısına bulduğu basit bir çözümden doğabiliyor. Sizin projenizde bir agents.md ya da cloud.md dosyası var mı? Varsa ne tür kurallar yazdınız? Yoksa bu videodan sonra deneyecek misiniz? Yorumlarda konuşalım. Merak ediyorum. Eğer bu videoları sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.